Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda crop modeli anlatıyorum. Modelimizin sayıları 1 yaşa uygun. Modeli bu kısımdan başlıyoruz. Artırarak devam ediyoruz. Sonrasında diğer ayrıntılarını ekleyip tamamlıyoruz. Bu crop modelinin uzunluğunu dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Buradaki artırmayı daha az yaparak kısa bir modelde hazırlayabilirsiniz. Askılarımız bu şekilde. Ne çok kalın ne de çok ince. Arka kısmımızda bu şekilde düğmeler ile birleştiriyoruz. Dilerseniz buraya bağcık da yapıp o şekilde de bağlayabilirsiniz. Diğer yaşlara nasıl uygulanır video içerisinde detaylı bir şekilde anlatıyorum. Dilerseniz ölçülerine bir bakalım. Şöyle alt kısmın uzunluğundan başlayalım. ...50 cm. Bu kenar 30. Şöyle ön kısmın uzunluğu da 20 cm. Yaka genişliği 15 cm. Yine buradaki yakanın genişliğini de siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kısmı daha sıkı örerek burayı toplayabilirsiniz. Buradaki askılarımız da 40 cm. Bu renklerde örmek isterseniz açıklama kısmına marka ve numaralarını yazacağım. Temin edip örebilirsiniz. 50'şer gramlık 3 yumak kullandım. Hepsinden yarımşar gitti. Beyaz ipten biraz fazla kullanmışımdır. Çünkü çevresini ve askıları beyazla ördüm. 2 adet de düğme gerekli. Tığ numaramız 3. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın lütfen. Kanalım aracılığıyla ördüğünüz tüm modelleri de Instagram sayfamdan bana ulaştırın. Modelimi ben 3 tondan oluşturuyorum. Siz isterseniz tek renk ile de örebilirsiniz. Tığ numaram 3 mm. Ortadaki bu koyu renk ile başlıyorum. İpin ucunu diğerinin üzerine bu şekilde atarak sihirli halkayı oluşturuyoruz. Ardından ilmeğimi alıyorum ve bu kısmı bu şekilde sıkılamış oluyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çektim. Oluşturduğumuz bu halkanın içerisine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptım. Bu başta çekmiş olduğumuz zinciri de bir trabzan sayıyoruz. Şimdi bu ipimi çekiyorum ve bu kısmı bu şekilde kapatmış oluyorum. Arkada hemen bir ilmekten tığımı geçirdim. İpimi aldım. 1, 2 zincir çekip sıkıladım. Bunu bu kısımda aralardan tığ geçirerek fazla olan ipi alıyorum. Geri kalanını da kesiyorum. Evet, gizlemiş olduk. Bu şekilde düzgün bir başlangıç elde ettik. İkinci sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim.
Sonrasında hemen baştaki bu trabzan yuvasının içerisine 1, 2 tane ikili trabzan yaptım. Ardından bir yuva atlıyorum. İkinci yuvanın içerisine bir trabzan dönüyorum. Atlamış olduğum bu yuvanın içerisine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde çapraz trabzanlar yapmış olduk. Evet, 2 tane burada yuva kaldı. Birini atlıyorum. Diğer trabzanın yuvasına battım. Tekrar geri döndüm. Yine aynı şekilde çapraz ördüm. Yuvaya geldi sıra. Yuvanın içerisine 2 tane ikili trabzan yaptım. Ardından 3 zincir, tekrar 2 trabzan. Bu kısma geçtim. Şimdi burada da sıradaki yuvaya bir trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Bu kısımda da uçta bir yuva var. Veya bu boşluğa da yapabiliriz. Yine çapraz yaptım. Evet. Sıradaki yuvayı atlıyorum. Diğerine geçtim. Bir trabzan. Atladığım yuvaya da dönüp bir trabzan yaptım. Uçtaki kısma, buradaki sonki trabzanın yuvasına da 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Bu şekilde oluşturduk ikinci sıramızı. Ben şimdi diğer renge geçiyorum. Diğer rengimiz bu renk, somon rengi. Şimdi bu kısımda diğer rengi geçtiğimizde ipimizi kesebiliriz veya yürütebiliriz. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Sıradaki ipimi alıyorum ve ilmek içerisinden geçiriyorum. Ardından bu iki ipi bağlıyorum. İpimi bağladım. Üçüncü sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Sıradaki yuvanın içerisine bir ikili trabzan, bir sık iğne, tekrar bir ikili trabzan yaptım. Sonrasında bir yuva atlıyorum. Diğerine bir sık iğne, bir ikili trabzan. Tekrar bir yuva atlıyorum. İkinciye bir sık iğne, bir ikili trabzan. Devam ediyoruz. Artırma kısmına geldim. Buraya da bir sık iğne, bir trabzan yapıyorum. Ardından 2 zincir, tekrar sık iğne, bir trabzan. Modeli devam ettiriyoruz bu kısımda da. Bir yuva atlıyorum, diğerine geçtim. Bir sık iğne, bir trabzan. Sonuncu yuvaya geldim. Bir sık iğne, aynı yuvaya bir trabzan ve bir trabzan daha artırmamı sağladım. Şimdi bakın burada da bir düzgün görüntü elde etmemiz gerekiyor. Bu şekilde fazla artırma yapmamaya dikkat edelim kenarlarda. 3 zincir çekiyorum. 4. sıraya geçtim. 4. sıra bu 3. sırada uyguladığımız tekniğin aynısı olacak. Yine doladım. Sonki yuva içerisine bir trabzan, bir sık iğne, tekrar bir trabzan. Ardından
yuvaya atlıyorum. Sıradaki yuvaya bir sık iğne, bir trabzan. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artırma kısmına geliyorum. Yine buraya da bir önceki sıradaki gibi model uyguluyoruz. Bir sık iğne, bir trabzan, zincirimi çektim. Tekrar sık iğne, bir trabzan. Ardından bir yuva atlıyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Ve son yuvaya geldim. Bunun içerisine de yine bir sık iğne, 2 de trabzan yaptım. Ve kenar kısımda tamamlandı. Hatta son trabzanımızı bu kenar kısma da yapabiliriz. 3. zincirin yuvasına bu şekilde düzgün bir görüntü elde ederiz. Modelimizin 4 sırası da tamamlandı. Model 4 sırada bir tekrarlanıyor. Şimdi başlangıçtaki gibi başlıyoruz. Ben diğer renge geçiyorum. Bu kez beyaz renge geçiyorum. Yine ipimi aldım. İlmek içerisinden geçiriyorum. Alttaki ipi çektim. Şimdi burası sağlam olsun diye bu iki ipi bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. İlk yaptığımız sırayı uyguluyoruz. Başta zincirimi çektim. Aynı yuva içerisine 2 trabzan yapıp buradaki arttırmayı sağladım. Sonrasında her yuvaya birer tane trabzan yapıyorum. Her yuvaya ikili trabzan yaparak artırma kısmına kadar gelelim. Artırma kısmına geldim. Yuvanın içerisine 2 trabzan, 2 zincir, tekrar 2 trabzan çekiyorum. Zincirimi çektim. Tekrar 2 trabzan. Sonrasında her yuvaya birer trabzan yapıyorum. Köşe kısma geldim. Son yuvanın içerisine de 1, 2 ve bu kenardaki zincirin yuvasına da üçüncüyü yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Diğer sıraya geçtim. Son yuva içerisine 2 tane trabzan yapıyoruz. Sonrasında bir yuva atlıyorum. Diğerine de bir trabzan. Ardından geri dönüp atlamış olduğum yuvaya bir trabzan yapıyorum. Burada uyguladığımız sırayı yapıyoruz. İkinci sırada yaptığımız model. Bir yuva atlıyorum. Diğerine bir trabzan. Dönüyorum atlamış olduğum yuvaya da bir trabzan.
Artırma kısmına kadar gelelim. Evet, artırma kısmına geldim. Yuvanın içerisine yine aynı şekilde artırmamı yapıyorum. Ardından yine bir yuva atlıyorum. Diğerine bir trabzan dönüyorum. Diğer trabzanımı da yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Yine bir yuva atladım. Modelimi ördüm ve sonki yuvaya bir trabzan daha yaptım. Ardından bir de kenar kısma yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlamış oluyorum. Bu şekilde görünüyor ilerledikçe modelimiz. Şimdi ikişer ikişer sıralarımızı bir renkle örüyoruz. Koyu renge geçiyorum. Ve buradaki modeli uyguluyoruz. Ben ipi yürüteceğim için şöyle ipimi alıyorum bu tarafa. Sıradaki iple buranın boyutu kadar ipimi uzatıyorum. Ne çok sıkı ne de gevşek olmasını istemiyorum. Tam buradaki mesafe kadar bu kenarı iyice çekiyorum. Ve tamamdır. Burayı sıkıca tutup bu ipten ilmeğimi alıyorum. Ardından beyaz ipimi çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen uçtaki yuva içerisine bir trabzan yapıyorum. Ardından aynı yuvaya bir sık iğne, bir trabzan. Bir yuva atlıyorum. Diğerine sık iğne, bir trabzan. Yine bir yuva atlıyorum. Bir sık iğne, bir trabzan. Devam edelim. Bu kısma kadar uyguladım. Burada bir yuva kaldı. Direkt artırma kısmına geçiyorum. Bir sık iğne, bir trabzan, bir trabzan daha yapıyorum. Çünkü burada bir yuva atladık. Tekrar modeli uyguluyorum. Bir sık iğne, bir trabzan. Ardından bir yuva atlıyorum. Bir sık iğne, bir trabzan yaptım. Uç kısma geldim. Burada da iki yuvam kaldı. Bunların birini atlıyorum yine. Sonki yuvaya bir sık iğne, bir, iki trabzan yaptım. Sonki trabzanımı da bu kenar kısma zincirin yuvasına batıp yapıyorum. Evet, bu sırada tamamlandı. 3 zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim. Hemen dibindeki yuvaya bir trabzan yapıyorum. Ardından bir sık iğne ve bir trabzan. Sonrasında yine bir yuva atlıyorum. İkinciye bir sık iğne, bir trabzan, yine bir yuva atlıyoruz. Aynı şekilde devam ediyor modelimiz. Bu modeli uyguladığımız sırada tek dikkat etmemiz konu şu. Bu bir önceki sırada ördüğümüz trabzanın yuvasını atlıyoruz. Sık iğnenin yuvasına modeli uyguluyoruz. Bir sık iğne, bir trabzan. Bu kısmı atladık. Sık iğnenin yuvasına battık. Bir sık iğne, bir trabzan ördük.
Artırma kısmına geldim. Burada bir trabzan, bir sık iğne yapmışız. Sık iğnenin yuvasına batıyorum. Modeli uyguluyorum. Ardından artırma yuvasına geçtim. Yine buraya da bir sık iğne, bir trabzan yapıyorum. Zincirimi çektim ve yine bir sık iğne, bir trabzan yaptım. Şimdi buradan hemen bu kısma geçiyorum. Trabzanın yuvasına atlıyorum. Sık iğnenin yuvasına bir sık iğne, bir trabzan. Sıra sonuna geldim. Yine buradaki yuvaya atlıyorum. Sık iğnenin yuvasına bir sık iğne, bir trabzan yaptım. Kenar kısma da bir de zincirin yuvasına trabzan yaptım. Son kalan yuvaya bir de zincir yuvasına bir trabzan yaptım. Ve bu renk ile de bu kısmı tamamladım. Buradaki renge geçiyorum. Aslında sıralarımızı tamamladık. Şimdi bundan sonra yine sadece trabzan ördüğümüz sırayı yapıyoruz. Sonrasında çapraz uyguladığımız bu sırayı yapıyoruz. Ardından bir sık iğne, bir trabzan uyguladığımız sırayı da 2 defa uygulayıp modelimizi ilerletiyoruz. Bakın alt kısmında bu şekilde düzgün ilerlemesi gerekiyor. Başta her zaman 3 zincir çekip 2 defa arttırma yapıyoruz. Burada çekmiş olduğumuz zinciri de yine bir trabzan veya sık iğne saymış oluyoruz. Hangi modeli uyguladığımız sıraya bağlı. Sıra sonunda ise her zaman 3 defa arttırma yapıyoruz. Daha fazla arttırma yaptığımızda bu şekilde aşağı doğru bu uçlar eğilir, modelimiz bozulur. Her zaman bu kadar yapıyoruz arttırmamızı. Orta kısımda da 2. 2 bir tarafta, 2 bir tarafta. Ortada da zincir. Şimdi ilerletelim. Modelimizi büyütelim. Devam edelim. Örgümü ilerlettim. Toplamda 4 defa modeli tekrarladım. Kaç sıra örmüşüm birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bir yaş için 16 sıra yeterli geliyor. Crop uzunluğu için bu kısmın uzunluğunu baz alıyoruz. Eğer siz başka yaşlara veya yetişkin birini örecekseniz önce crop uzunluğunu ne kadar istiyorsak ön kısımdan uzunluk ölçüsü alalım. Ardından o mesafe boyunca örgümüzü büyütelim. Sonrasında diğer aşamalara geçebiliriz. Diğer kısımlarda mantık olarak aynı olacağı için bir şey değişmiyor. Aynı şekilde her yaşa uygulayabiliriz. Örgümüzün devamında şu şekilde ilerliyoruz. Önce bir yanı, sonra da bir yanı tamamlayacağız. Artık bu üçgeni devam ettirmiyoruz. Burada hafif bir düzlük elde edeceğiz yaka kısmı için. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Sıradaki renk ile. Sıradaki renge geçtim. Bu kısım yine aynı ilerliyor. 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum aynı yuvaya. Ardından sırayla her yuvaya birer tane trabzan yaptığımız modeli uyguluyorum. Burada yapmış olduğumuz bu uca kadar gelelim. Uç kısma kadar geldim. Sonki yuva içerisine de bir trabzan yapıyorum. Ardından buradaki yuvaya bir trabzan yaptım.
3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi burada bir eksiltme yapıyoruz. Dipteki yuvayı atlıyorum. Bir yuvada model için atlıyorduk. 3. yuvaya battım. Sonrasında geri dönüp modelimi ördüm. Bir atlıyoruz. Çapraz uygulamış olduğumuz trabzan sırasını yapıyoruz. Sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Sondaki yuvaya yine artırmamı yapıyorum. Evet. Burada eksiltirken burada artırıyorduk yine. Diğer renge geçiyorum hemen. Üç zincir çektim. Sıradaki modelim bir sık iğne, bir trabzan yaptığımız kısım. Baştaki yuvaya bir trabzan yaptım. Ardından sıradaki yuvaya bir sık iğne, bir trabzan. Bir yuva atlıyorum, bir sık iğne, bir trabzan. Bu kısmı artırdığımız için peş peşe uyguladık. Bir yuva atlıyorum, bir sık iğne, bir trabzan. Devam edelim. Evet, uç kısma geldim. Yine bir yuva atlıyorum. 1 2 3 tane yuva kalmış son olarak. Bir yuva atladım, diğerine bir sık iğne. Bu uçtakine de trabzanı yapıyorum. Burada da bir eksiltme sağladık. 3 zincir çektim, dönüyorum. Buradaki kısmı atlıyorum. Hatta buraya bir trabzan yapabiliriz. Düz dursun diye. Sonrasında ikinci sık iğne yuvasını atladım. Bir sık iğne, bir trabzan şeklinde modeli uyguluyorum yine. Bakın şöyle tuttuğumda bu kısım düzgün bir şekil alıyor. Eksilterek ilerlediğimiz için. Bu kenardaki kısma başladıktan sonra 4 sıra örmüşüm. Aynı şekilde devam ederek bir 4 sıra daha örelim. Bu kenarı 8 sıraya tamamlayalım. Diğer yaşlara uyguladığımızda şu şekilde ayarlayabiliriz. Ördüğümüz kişinin tam burası göğsünün ortasına gelecek şekilde hizalayalım. Bu kenar kısımları da arkadan ulaştırdığımızda bu kenar tam sırtının ortasına gelecek. Diğer kenarı da ördüğümüzde aynı şekilde sırtının ortasına bu şekilde her iki uçta gelince ölçümüz tamamlanmış olacaktır. Buradaki mesafeyi bu şekilde ayarlıyoruz. Devam edelim. Bir 4 sıra daha örelim. Sonrasında aynı şekilde bu kenara da bu işlemi tekrarlayalım. Modelin devamlılığı için bu kenardan devam etmiştik. Bu kısımdan başlıyoruz. Bu tarafı ördüğümüzde buradan başlayalım. Modelimizi aynı şekilde bu kenarda eksilterek burada da yine aynı şekilde artırarak devam edelim. 8 sıra örelim. 4 sıra daha örüp bu kenarı tamamladım. Buradan itibaren toplamda 8 sıra örmüş oldum. Bu kenarda her zaman artırarak devam ediyorduk. Modelde uyguladığımız gibi. Bu uca geldiğimizde ise bir yuva eksilterek devam ettik hep. Şu kısım böyle düz kalsın diye. Aynı şekilde diğer tarafı da örüp bu parçamızı tamamlayalım. Şimdi bir yandan modelin devamlılığını da sağlamamız gerekiyor. Buradan başlayarak örmüştük.
Şimdi bu kısımdan devam ediyoruz. Bir zincir çekip sabitledim. Buradaki yuva içerisine batıyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir çektim. Sıradaki yuvayı atlıyorum. Hemen ikinci yuvaya. Her yuvaya birer tane olacak şekilde trabzan örüyorum. Buradaki sırada olduğu gibi. Sıranın sonuna geldim. Buradaki kenar kısma, burada yine artırmamızı yapıyoruz. Son iki yuva içerisine 2 trabzan, bir de bu başta çekmiş olduğumuz zincirin yuvasına bir trabzan yaptım. Ardından 3 zincir çekip dönüyorum. Hemen dipteki yuvaya yine 2 trabzan yaptım. Sonrasında bir yuva atlıyorum. Diğerine bir trabzan dönüyorum. Atladığım yuvaya bir trabzan yapıyorum. Çapraz trabzan uyguladığımız sırayı uç kısma kadar tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3 tane trabzan yuvası kaldı. Buradaki ikisini atlıyorum. En uçtakine trabzanımı yaptım. Döndüm, bir de bu kısımdakine yaptım. Ortadakini atlamış oldum. Burada da eksiltmeyi sağladım. Şimdi buradan başladığım için diğer renge buradan geçiş yapıyorum. Yine bir 3 zincir çekiyorum. Devam ediyorum modelimize. Bir sık iğne, bir trabzan yaptığımız sırayı uyguluyoruz. Buradan bir yuva atlıyorum. Ardından sıradaki yuvanın içerisine bir sık iğne yaptım. Bir trabzan. Bir yuva atlıyorum. Bir sık iğne, aynı yuvaya bir trabzan. Alt taraftaki uç kısma geldim. Burada da yine bir yuva atlıyorum, bir sık iğne, bir trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan da bu yine zincirin yuvasına yaptım. Artırmayı sağladım. 3 zincir çekip geri döndüm. Uçtaki yuvaya yine 2 trabzan yaptım. Şimdi buradakini atlıyoruz. Burada sık iğnenin yuvasından başlıyoruz. Bu yuvaya bir sık iğne, bir tane de trabzan. Devam ettirip üst köşeye gelelim. Üst tarafa geçtim. Şimdi burada modelimi devam ettiriyorum. Bu yuvada bir yuva kalmış. Şunu şöyle de yapabiliriz. Bu yuvaya bir sık iğne yaptık. Bu kenar kısma da sonki yuvaya da trabzanı yaparak eksiltmeyi sağlamış olduk. 1, 2, 3, 4 buradaki modelleri tamamladık. Aynı şekilde bu kenarda eksiltme yaparak, bu kenarda da artırma yaparak bir 4 sıra daha modeli uygulayalım. Her modelde nasıl eksiltme yapılıyor bu kısımda göstermiş oldum. Tamamlayalım.
Diğer kenarı da aynı şekilde tamamladım. 8 sıra ördüm. Şimdi kenar kısmına geçiyoruz. Son olarak beyaz iple ördüm. Onunla devam ediyorum. İlk önce tüm kenara birer sıra sık iğne uyguluyoruz. Şöyle bunu yaparken fazla olan bu kenardaki iplerimizi de gizliyoruz. Diğer uca kadar gelelim. Bu kenarı tamamladım. Şimdi alt tarafa geçiyoruz. Burada hiç gizleyeceğimiz bir ip olmadığı için direkt sık iğne uygulamasını yapıyoruz. Şöyle köşeye de bir sık iğne yaptım. Aynı köşeye bir tane daha yapıyorum. Köşe kısımları ikişer tane sık iğne yapalım. Sonrasında trabzanın bu şekilde ikisinin arasına bir de trabzan yuvasına. Kenar kısmı da böyle örüyoruz. Bir bu kısma, bir de trabzanın yuvasına. Hani daha sık olmasını istiyorsanız bu kısmın şöyle de yapabilirsiniz. Buradaki trabzanın üzerine 2 tane sık iğne, trabzan yuvasına 1. Devam edelim bu kısma kadar. Evet, ipleri yürüttüğümüz kısma geldim. Burada da arada kalacak şekilde devam edip örüyorum. Olduğunca gizlemeye çalışıyorum. Burada da bir farklılık yok. Burayı devam ettirelim. Tamamlayalım. Bu kenarı da aynı şekilde bu kısma gelelim. Bu kenar kısmını da tamamladım. Köşeye geldim. Üst kısımdaki aynı yuvaya 2 tane yaptım. Ardından yine trabzan üzerine 2 yuvaya 1 tane olacak şekilde sık iğnelerime devam ediyorum. Şimdi burada da yine iplerimizi gizleyelim. Bu kısma kadar gelelim. Bu kısmı da tamamladım. İlk başta yapmış olduğum sık iğnenin yuvasına batıyorum. İlmeği aldım ve kaydırma yöntemiyle etrafı bir sıra tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımdan başka bir model uygulayarak aynı şekilde devam edeceğiz bu kısma kadar. Sonrasında da bağcıklarımızı yapacağız. Kenar uygulamasının son sırasına geçelim. 2 zincir çekiyorum, bir yuva atlıyorum, diğerine bir sık iğne. Sonrasında 2 zincir dönüyorum, bu yuvanın içerisine batıp sık iğne yapıyorum. Ardından yine bir yuva atlıyorum, diğerine bir sık iğne, 2 zincir dönüyorum. Bu arada oluşan yuvaya batıyorum, ilmeğimi alıp sık iğnemi örüyorum. Bir yuva atladım, diğerine sık iğne yaptım. Dönüyorum. Buradaki boşluğa batıyorum, örüyorum. Bir atlıyorum, bir sık iğne, 2 zincir dönüyorum, bu yuva içerisine batıyorum ve örüyorum.
Bu şekilde devam edelim. Bakın zarif bir kenar modeli oluşuyor. Kenar kısmı ilerlettim. Uç kısımda şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sık iğne yuvası kalana kadar. Hatta ölçüsünü de vereyim sizlere. Şöyle hemen hemen bir 5 santim kalana kadar örmüşüm. Şimdi burada ilik yapıyoruz. Tam karşılığı gelen tarafa da yine trabzan öreceğiz düğme dikmek için. Buradaki trabzanlarımızı normal ikili trabzan şeklinde değil de çakma sık iğne olarak yapıyoruz. Dolayıp yuvaya batıyoruz ve 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bir tanesini ördüm. Ardından bir zincir çekiyorum. Bir yuva atlıyorum. Ve yine aynı şekilde örüyorum. Bakın burada bir ilik oluşturduk. Sonrasında devam ediyorum. 1 2 3 4 Ardından yine bir zincir, bir yuva atlıyorum. 1 köşe kısma geldim. 2 tane ilik oluşturduk. Buradaki modele devam ediyorum. Geçtim. Bir yuva atlıyorum. İkinciye batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sonrasında 2 zincir ve aynı şekilde uygulamaya devam edelim. Diğer uca kadar gelelim. Bu kısma kadar. Diğer uca geldim. Alt kısmı tamamladım. Şimdi düğmeyi dikeceğimiz kısmı yapıyoruz. Burada da sayalım, 10 tane sık iğne yuvasına bir doluyorum. Bir kere de örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Modeli devam ediyorum. Yine bir yuva atlıyorum. Sonrasında sık iğnemi yapıyorum. 2 zincir ve boşluğa battım. Yine bir yuva atlıyorum. Uca kadar gelelim. Bu kenarda tamamlandı. Şimdi askılara geçiyoruz. Bu köşeden şöyle bir sıradaki sık iğneye yuvasına bir sık iğne yaptım. Ardından çok sıkı, çok gevşek olmayacak şekilde zincir çekmeye başlıyorum. Zincirin uzunluğuna bakalım. 40 santim kadar zincir çektim. Siz yine dilediğiniz gibi uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Buradan geri dönüyorum. Şöyle sıradaki zincirin yuvasına bir sık iğne. Sırayla her yuvaya bir sık iğne yaparak devam ediyorum. Evet, sık iğneyi tamamladım. Şimdi dönüp yanındaki hemen yuvaya şöyle kaydırma yöntemiyle sabitledim. Ardından şöyle bir zincir çekiyorum. Bu kısmın öne doğru kaymaması için. Sonrasında bir yuva atlıyorum. Yine
modelimi uyguluyorum. Bu kısımda 2 tane sık iğne yuvası kalana kadar devam edelim. Yaka kısmını da tamamladım. Şimdi sık iğne yuvasına geçiyorum. Bir sık iğne yaptım. Ardından aynı boyutta zincir çekip üzerine sık iğne ile dolduralım. Bu kısmı da sabitleyelim. Ardından düğmelerimizi ekleyip son haliyle gelelim. Model tamamlandı. Askımız bu şekilde görünüyor. Düğmelerini de ekledim. Ben bu şekilde gold detaylı düğmeler diktim. Bu renkler ile uyum sağladı. Siz de eğer bu tonlarda örmek istiyorsanız açıklama kısmına renk numaralarını ve markasını yazacağım. Oradan bakıp temin edip örebilirsiniz arkadaşlar. 50 gramlık yumaklardan kullandım. Yarısı kadar hepsinden kullandım. Bu şekilde çok da fazla ip kullanmamıza gerek kalmıyor. Hepsinden yarımşar yumak da arttı dediğim gibi. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli denediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ördüğünüz modelleri de Instagram sayfamdan bana ulaştırın. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.